Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle rafya ipinden gizli burs burada aparatı var olan bir çanta çalışması yapacağız. Altı dikdörtgen taban şu şekilde. Buna 4 tane rafya ipi kullandım. Ayrıca ben bursu şu aralardan metali görünüyor diye iple sardım ama mümkün olduğunca ipi kalınlaştırmadan yani böyle çok incecik bir tabaka halinde ipi sardım. Ama sonradan aklıma geldi mesela hani burada gri metal görünse de çok önemli değil ama sizi de rahatsız ediyorsa oje ile falan da boyayabilirsiniz. Yani içindeki gri metal aparatı. Ben şu ip sararak, rafya ipi çok ince açarak, rafya ipinin katını açarak sardım incecik. Yani kalınlaştırmadan sapı o şekilde de sarabilirsiniz. Bakın çantamız. Şimdi içinde ben şöyle bir kalıp koydum şimdilik. Ve çantamız bu şekilde. Şimdi çantamızın yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün Fibra Natura'nın rafya ipiyle e, burslu bir çanta yapımı paylaşacağım. Şöyle renk numarasını söyleyeyim. 117 02. Bu burslarımız hazır piyasada satılıyor arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Sap kısmının içine bunu yerleştireceğiz. Bu bursum benim saptaki kısım şöyle 20 santimlik burs. Bunun için önce bir taban çalışması yapacağız. Taban çalışmasında ben hazırladım. Bunun dikdörtgen taban yapımı yaptım. Bunun ayrıntılı şekilde dikdörtgen taban yapımı diye bir videom var. Bunu videonun sağ üst köşesinde veya videonun altında açıklamalar kısmında linkini paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Burada sadece sayıları söyleyeyim. 25 zincir çektim. Geri döndüm. 23 tane sık iğne yapıp bu son 24'üncüye 3 tane yaptım. Tekrar diğer tarafta da 23 sık iğne ve sonunda da 3 tane sık iğne yaparak bir üst sıraya çıkarak dikdörtgen tabanımı hazırladım. Bunu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olarak ördüm. Sayıları da söyleyeyim en son. Uzun kenarda 37 tane sık iğnem var. Arada 14 sık iğnem, 37 sık iğne, bu arada 14 sık iğne. Üçer tane de köşelerde var. Yani şu anda toplamda tabanda 114 tane sık iğnemiz var. Bunun da ölçülerini vereyim. Eni yani şuradaki yüksekliği taban en yüksekliği 10 santim. Şöyle boyu da 23,5 santim. Bu taban kısmımız olacak. Yukarı doğru çantamızı öreceğiz. Şimdi taban bittikten sonra artık artırmalarımız bitti. Bir sıra hiç artırma yapmadan buradaki 114 ilmeği normal sık iğne olarak öreceğiz. Yani hepsinin tepesine tek tek batarak tığ numaramda 3,5 arkadaşlar. Artık bir sırada böyle hiç artırma yapmadan köşelerde de tek tek batarak bütün boşluklara tek batarak bir sıra bu şekilde tamamlayacağız.
bir sıra hiç artırma yapmadan şurada başlamıştık. O noktaya kadar geldim. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem arkadaşlar, bakın şu sık iğnenin normalde şu boşluklarına giriyorduk. Ama artık tam sık iğnenin şu göbek noktasına girerek üst kısmını o şekilde yapacağız. Bakın şu boşluklara girmiyorum. Şuradaki sık iğnelerin tam orta noktalarına gireceğim. Tam sık iğnenin şöyle tam ortasına giriyorum ve yine sık iğne yapıyorum. Ben şöyle göstereyim. Şöyle bir açayım. Bakın tam sık iğnenin orta noktasına girdim ve yine sık iğne olarak devam ediyorum. Yani burada şu boşlukların içine değil, sık iğnelerin şu ortadaki göbeklerine yaparak devam ediyoruz. Ben arada bir sıra daha dolaştım. Bu ikinci sıramı tamamlıyorum ki örneği daha net görebilin diye. Bir de şu köşelerde ilk birkaç sıra ilmekler biraz dönük gibi olacaktır. Mutlaka şu arasına girdiğinizde emin olun arkadaşlar. Bir iki sıra sonra artık çok rahat yapılacak. Bu köşe birkaç sıra sizi zorlayabilir. Yani köşeler sizi biraz zorlayabilir. Şimdi tekrar başladım, noktaya geldim. Bakın tam orta noktasına giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi çantamızın boyu olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben çantamı şu ilk başladığımız yerden itibaren 28 sıra ördüm. Santim olarak da vereyim arkadaşlar. İlk başladığımız yerle itibaren 13,5 santim olarak ördüm. Şimdi bundan sonra örgümüzü şöyle ikiye ayırıyoruz. Tam orta noktasını buluyoruz. 114 ilmeğimiz vardı. 57 olarak tam ortaladım. Bakın şu şekilde ayırdım.
Şimdi bundan sonra şuradaki metale geçecek kısmını yapacağız. Şu tam 57 bu tarafta, 57 bu tarafta, ortadaki ilmek. Şu bir ilmeği söküyorum çünkü şu arada iki tane ilmeği boş bırakacağız. Ve geri dönerek artık sık iğne yapacağım. Şu işaret koyduğumuz yere kadar gidip geleceğim. Ama 6 numaralı, 3,5 numaralı tığla örmüştük. Şimdi ben bir tığımı yarım numara küçültmek istiyorum. Çünkü şuradaki metalin görünmesini istemiyorum. Yani sık iğnesini bayağı biraz sık olmasını istiyorum ki dik şöyle birbirine geçirince alttan metalimiz görünmesin. Bakın tam şu ortadaki iki ilmeği bırakacağız. Burada bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve artık buradaki boşlukların içine sık iğne yaparak diğer işaret koyduğumuz yere kadar gideceğim. Artık boşlukların içine girerek sık iğne yapıyorum. Diğer işaret koyduğumuz yerde tam şu orta. Yine burada sağındaki ve solundaki iki ilmeği bırakacağız. Yani şuradaki iki ilmeği bırakıp şunu da yapıyorum. Şurada iki tane sık iğneyi bıraktım. Geri dönüyorum bir zincirle ve devam ediyorum. Şimdi ikinci sırayı yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar gidelim. ...114 sık iğnemiz vardı. 2 tane bu başta, 2 tane de diğer başta bıraktık. 110 sık iğnemiz kaldı. Bu 110 sık iğneyi de ikiye böldük. Yani bu tarafta 55, diğer tarafta 55 tane sık iğnemiz var. Bu 55 tane sık iğneyi şimdi ikinci sırayı tamamladık. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bu şekilde 8 sıra olana kadar devam edelim. Bu da 8. sıram. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördükten sonra bu ipi biraz böyle ekleme payını bırakarak şöyle keselim. Çantamızın sap kısmına gelecek yeri ekledik. Şimdi aynı şekilde bu tarafa da 8 sıra sık iğne öreceğiz. Ama bitme yerimiz düz yönde kalsın diye onu da yine ters taraftan yani iç kısımdan devam ederek başlayacağım. Bir tane burada bırakmıştık. Bir tane de bu işaretimizin sağında bırakıp yani şurada 2 tane sık iğneyi bırakıp şuraya önce bir gireyim.
İkisini bir çekerek kitlemeyi yaptık. Aynı zamanda şu ipi de yürütebiliriz. Yine bu tarafta da 55 tane sık iğne olacak şekilde 8 sıra sık iğne örüyoruz. Şu metalin görüntüsü arkadaşlar çantanın sapının içinde görünüyor. Beni rahatsız etti. Yani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben içinden görünsün istemiyorum. Ona yakın bir rafyam vardı. Onunla şöyle bütün metalin etrafını şu şekilde sardım. Yani bunu herhangi bir iple de sarabilirsiniz veya hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Ben sadece ne kadar da sıkı örsek sık iğne kısmına aralardan biraz göründü. Yani bunu herhangi bir iple de çantayı ördüğünüz renge yakın herhangi bir iple de yapsanız olur. Zaten içinde kalacak, görünmeyecek. Hatta şurayı da yapalım. Şuraya da bir düğüm atıyorum. Bu görünmeyeceği için şöyle şuralara bir tekrar bir düğüm atayım. Dediğim gibi yani metali sarmanıza da gerek yok. Direkt de kullanabilirsiniz. Şimdi şu şekilde kapanıyor. Kapanma yönümüz şöyle. Çantamızın şu işaretlerimizi de çıkaralım artık. Şimdi çok fazla sıktırmasın diye yine 3 numaralı tığıma geçiyorum. Pardon 3,5 numaralı tığıma geçiyorum. Bu kısmı şöyle birbirine tutturacağız. İçine aparatımızı koyarak. Çantamı alıyorum. Bakın şöyle kapandığı için şu kısmını şöyle tutuyorum. Şu tam sık iğneye başladığımız noktadan şuradaki ilmeğimi karşı tarafa geçiriyorum. Şimdi hemen yanındakine giriyorum sık iğnenin ve mutlaka buranın karşı tarafına geçiyorum. Buradaki ipi alıyorum. Bunun içinden geçiriyorum.
Tekrar hiç atlamadan şu sık iğneye başladığımız sıradan devam ederek giriyorum. Tam karşılığındaki sık iğnenin içinden geçip buradan kilitliyorum. Bu şekilde hemen şu yanındaki sık iğneye giriyorum. Onun karşılığına geçiyorum. İpi alıp buradaki ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmeğim takıldı. Evet, bu şekilde bütün bu çantanın şu kenarına şuraya kadar ekleyeceğiz. Evet, şuradaki son ilmeğe kadar bütün eklememizi yapacağız. Hatta bir tane de şuradan sabitleyelim. Aynı yere girmeye çalışıyorum. O yüzden biraz zorlandım. Bu ipimizi de yine arka tarafına doğru çekelim. Bakın iç kısmı böyle. Dış kısmı da bu şekilde. Şimdi ikinci tarafı daha kolay olacaktır. Diğer taraf sabit olduğu için aynı şekilde burayı da oturtacağız. Önce şu ipimizi burada pay bırakmıştık ipimizi eklemek için. Aynı sıradan arkadaşlar devam ediyoruz şuradan. Bu ipimi çektim. Yine aynı şekilde hemen bir yanındakinden başlıyorum. Karşı tarafın hemen ucundaki
ilk sık iğneden başlayarak bu tarafında eklemesini yapıyorum. Evet. Bu tarafı da tamamlayalım. Çantamız bitmiş olacak. Şu kalan iplerini de arkadaşlar şöyle iğneyle şuraların içinden yürütelim. Evet, çantamızın açık hali şu anda böyle. Bunu ben çantacıya götürüp bir kalıp yaptıracağım. İçine tabanına ve astarını ve kalıbını yaptıracağım. Ama evde kendiniz yapacaksanız mesela şu dikdörtgen tabanın altına herhangi bir sert malzemeden şeklini çizip kalıp koyup daha sonra astarlayabilirsiniz. Çantamızda şu şekilde şöyle kenarlarını düzeltelim. Daha sonra kapatıyorum. Bakın kendisi zaten otomatik şeklini alıyor. Hiçbir şey koymadık. Şu anda içi bomboş. Evet, çantamız bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.